Sevgili dostlar, devir ekonomi devri. Ne yapacağız? Bayat ekmeklerimizi asla ziyan etmeyeceğiz. Annem bize yoğurt yedirtmiyor. Haberiniz olsun, kase kase ekonomi devri diye. Artık devir ekonomi devri. Onun için biz ne yapıyoruz? Ekmek köftesi yapıyoruz. Bayat ekmek köftesi. Onun için şöyle bir tutam maydanozumuz var. Kapya biberimiz var. Yeşil biberimiz var. Soğanımız var. 2 yumurtamız var. Domatesimiz var. Sütümüz var. Yani bir tane bayat ekmeğiniz varsa akşama yemeğiniz hazır demektir. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle ekmeğimi buraya koyuyorum. Yumurtalarımı kırarak başlıyorum. Sonra da elimi yıkayıp geliyorum. Dostlar böyle sütümüzü de döküyorum üzerine ve bunun yumuşamasını bekliyorum. Böyle güzelce ne? Ah benim tabak gidiyor vallahi. Şöyle çevireyim. Güzelce ne? Sütüne yumuşasın. Ben malzemelerini doğrayana kadar. Şimdi sıra geldi malzeme doğramaya. Bunlarımızı çok çekme kızım. Tamam anne, çok çekmem. Sadece başladığını gösterdim. Biberlerimizi doğrayacağız sevgili dostlar. Mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağız. Yeşil biberleri doğradım. Bu domates çok gelir. Yarım domates yeterli benim malzemem. Ay domates çok güzelmiş. Yemem. Vallahi domates harikaymış dostlar. Köy domates olduğu için kabuğunu soymayacağım dostlar. Anne köy domatesi yok şu an. Bu köy domatesi ama. Öyle mi? Evet. Yani tarla domatesi kızım. Onu diyebilirsin ama köy domatesi, çünkü köyler daha soğuk. Onlar çiçek, yani yeşil daha. Yani bu tarla domatesi. Hah. Sera değil. Evet. Videoları kısaltmak için artık böyle Evet maalesef. yöntemler geliştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar doğradıklarımızı göstermeyelim. Var dostlar. Onları da ezeceğiz şöyle. Kaçacak yer arıyorlar sarımsaklar ama kaçamayacaklar. Sarımsağı doğramanın en güzel yolu böyle sevgili dostlar. Bakın hemen doğranabilir. Evet. Şimdi şöyle güzelce parçalıyoruz ekmeğimizi. Anne, senin izleyenler yorum yapmıyormuş sana. Niye? Bilmem. Ben bakıyorum sana yorumlar az geliyor. Beğenmiyorlar demek ki. Benim dostlarım beni beğenirler. Yorum da yapmıyorlar. Yorum yapmıyorlardır, unutuyorlardır. Allah razı olsun onlardan. İftira atma benim takipçilerime. Bakın sevgili dostlar, çok güzel. Senin takipçilerin seni sevse bol bol yorum yaparlar. Hadi gaza getirme beni. Takipçilerimle benim arama girme. Benim dostlarımla benim arama girme. Peki efendim. Şimdi bu şeylerimizi önce maydanozumuzu, kapya biberimizi, yeşil biberimizi, domatesimizi ve soğanımızı, sarımsağımızı koyuyoruz içine.
Şişemizde şöyle 1-2 yemek kaşığı da yağ koyduk sevgili dostlar. Çok değil, 2 yemek kaşığı. Şimdi bunu böyle iyice yoğurayım biraz. Ondan sonra baharatlarını koyacağım sevgili tozlar. Tozlar. Dostlar. Diyemedim. Ne olmuş diyemediysem. Ben Türk Dil Kurumu adına çalışıyorum. Ha. Tanıştığıma memnun oldum anneciğim. Anne. 1 2 3 4 kaşık mısır unu koydum sevgili dostlar. Şöyle yeteri kadar tuz koydum. Karabiberini az koymak istiyorum. Şöyle güzel 2 kaşık da pul biberi koyacağım. Ve şöyle azıcık da bir salça koyacağım. Bakın dostlar, böyle bu kadar da biber salçası koyuyorum. İsteyen domates salçası da koyabilir. Şimdi bunu güzelce bir de harmanlayıp yoğuralım bakalım. Bu büyüklük iyi. İyidir. Sen iyi bilirsin. Ben bilmem. Sevgili dostlar, ellerimizi azıcık yağlayarak yaparsak yapışmadan gayet güzel köfteler elde ederiz. Şöyle büyüklüğünü kendinize göre ayarlayın. Şeklinde. Şeklini de ben çok kalın olsun istemiyorum. Bu şekilde olsun istiyorum. Heyecanla bekliyorum ya. Tamam, bu yaptığımızda görüşürüz kızım. Tamam. Ve Sen böyle sıraladın. sevgili dostlar, en büyüklerimizin iyice harika bir Yemek. bayat ekmek köftemiz oldu. Afiyet bir de yerleştirelim sen dostlar. Kıyma yok. Evet, Tavuk yok. ne yapalım? Devir ekonomi devri. Bir de yazın ekmekler çok çabuk bayatlıyor. Günler uzun olduğundan. Maalesef. Bayat ekmekler çöpe değil, mideye. Sloganımız bu olsun. Bu yemeğin başlangıcında. Evet. Bayat ekmekler çöpe değil, mideye. Çöpe atmayalım. Kendi nimetimizin kıymetini bilelim lütfen. Allah. Biraz daha dostlar. Şöyle güzel kızarsın ki. Bakın dostlar, harika kızardı. Bundan iyisi can sağlığı. İçine de
yağ çekmedi. Şimdi size göstereceğim ne kadar yağ çekip çekmediğini. Bakın arkası önü çok mükemmel kızardı. Bence lütfen herkesten rica ediyorum. Bayat ekmeklerimizi her zaman değerlendirelim. Şöyle bir kaşık da tahin koyuyoruz. Yoğurdumuzun içine iyice karıştıracağız. Güzel bir sos hazırlayacağız üzerine. Blender'dan geçsen hiç uğraşma anneciğim. Olur. Hadi görüşürüz, sen onu blender. Böylece sosumuz da hazır. Sevgili dostlar, harika köftelerimiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Şimdi ben bir tanesini elime aldım şöyle. Ya güzelce bir sosumuza batırıp tadına bakacağım dostlar. Bence çok harika olmuş. Hele sosuna bayıldım. Ben çekim yapıyorum. Sen niye karıştırıyorsun anne? Bakın şu güzelliğe. Ben burada çekim yapıyorum. Annemin çekimini yaparken annemin derdi ne? Bakın. Bakın Allah aşkına kamera arkasında bakın. Naneme su girmiş. Nanemi seriyorum. Ne yapayım şimdi nanemi? Çekime gürültü katıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben annem. Yani şurada şunu yiyeceğim. Tadım yapıyorum, damak yapıyorum. Annem orada gürültü yapıyor. Sebebi ne? Naneyi kurtarma. Operasyon. Evet. Neyse bu kadar. Biraz daha yiyeyim.